Fazla fedakarlık kişinin kendi kul hakkına girmesi demiş vakti zamanında büyükler. Maalesef fedakarlığın enayilik olarak görüldüğü, bireyselliğin ön planda tutulup bir artı bir evde kediyle yaşayıp ay sonunu zor getirmenin adına özgürlük dedikleri bir çağda yaşıyoruz. Kendine odaklı yaşamanın hiç bu kadar parlatıldığı bir dönem olmamıştı. Yani ya tefritteyiz ya ifratta. Gerçekten orta yolu bulmak bu kadar zor mu? Her ailede mutlaka bir kişi vardır. Bütün angarya işlerin üzerine yıkıldığı, evin demirbaşı, maaşsız ve de müebbet mahkumu. Başta gönüllülük esaslı bu mahkumiyet bir süre sonra otomatiğe bağlar. Sonrası geçmiş olsun. Elime mi yapışır denilen işler için tebrikler. Artık eline yapışmıştır. O işler onun asli vazifesi gibi görülür. Haliyle böyle alıştırdığı için de bir gün aksatılırsa göze batar. Tıpkı vazifesini ya da nöbetini aksatmış er gibi. Özne değişse de fiil yüklem değişmez. Bu fail kimi zaman annedir, kimi zaman abi abladır, kimi zaman ise bir evlat. Evin bütün yükü onun üstünedir. Diğerleri hayatını yaşarken o başkalarının mutluluğu için ömrünü feda eden anne ahtapottur. Ya da İpek'in bekası için canlı veren İpek böceğidir. İşte bu hikayenin yani Yavuzoğlu ailesinin İpek böceği de Bahar. Bu böyle öldüğü güne kadar devam edebilirdi. Ama işte hiç beklenmedik bir şey oldu ve bütün dengeler bozuldu. Düzenleri alt üst oldu. Buyurunuz çiçekleri kopartıla örselenmiş, renkleri soldurulmuş, nihayetinde kara kışa direnmiş, gelişi ertelenen fakat engellenemeyen tüm kadınların prototipi Bahar. Diziye ismini veren Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar'ınki dışarıdan bakıldığında kariyer sahibi, varlıklı, üzerine titreyen bir koca, 2 tane gül gibi çocuk, mutlu bir evlilik, maddi olarak da bir sorun yok, çocukları da gayet de başarılı. Hatta çocuklardan biri babasının izinden gidiyor, cerrahi asistanı. Ne gurur verici. Bir insan daha başka ne ister ki? Ama işte hayat dışarıdan göründüğü gibi değil. Dışı seni, içi beni yakar durumlar. Sessiz, sakin, hoşgörülü, cömert, müşfik, evliya sabırlı, güler yüzlü, pozitif kadın. Kendisiyle alay edildiğinde bile sineye çeken vesaire vesaire. Herkesin etrafında en az bir tane bu modelden vardır. Bizim Baharcık işte derler. Bahar gerçekten bambaşkadır. Yani şimdi burada olsa etrafa neşe saçar. Bu sıfatlar yüzüne karşı söylenenler. Arkasından ise Koskoca doktor kadını kül kedisine çevirdiler anaoğlu ya. daha dürüst olanlar bunu da yapıştırıyor. Kendisine bile itiraf edemese de aslında bütün hayatını kocasına, kocasının annesine, rahmetli kayınpederine, çocuklarına vakfetmiş, kendi hayatı olmayan, ben ne severim, ne isterim hiç düşünmeyen, kendini ihmal etmiş, örselemiş, yok sayılmış, görmezden gelinmiş, zamanla özgüveni de yerle bir olmuş bir kadın. Tam da sanki normali buymuş gibi, hayatın rutini olmuş bu alışkanlıklar. Ama işte öyle bir şey oluyor ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Bedenen hastalanıyor Bahar, fakat ruhen iyileşiyor. Bu hastalık aslında onun için bir nimet oluyor. Şehrin içerisindeki hayır başlıyor. Bahar gözlerinde hastalık belirtisi gören Doktor Evren'e hemen yüzünü uzatıp ben evliyim derken bir yandan da kocası onu yıllardır aldatıyor. Kocası Timur rolünde Mehmet Yılmaz Ak. Belki de Baharcık böyle ömrünün sonuna kadar şikayet etmeden tam bir geisha ruhuyla yaşayıp gidecekti. Fakat hayat ona okkalı sürprizler hazırlıyor. Annesinin aktar baharatçı türü bir adamdan aldığı karışımı kavanozlarca tüketince ve bu karışımlar nedeniyle karaciğer iflas edince, üstelik öyle zamanla falan değil, çabucak bir anda oluyor bu. Bu hastalıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Şansa bakın ki donör olmak için tek uygun kişi kocası Timur oluyor. Aslında birçok evlilik için çok büyük bir sınav. Hatta en büyük imtihan denilebilecek cinsten. Eşiniz aynı durumda olsa ciğerinizi verir misiniz? Aynı durumda kocası olsa hiç düşünmeden verecek olan Bahar'a kocası karaciğerini vermiyor. Bu olay da onun hayatının dönüm noktası oluyor. Ruhunda fırtınalar yapıyor. Benim dengemi bozmayınız. Nihayetinde nakil için gerekli karaciğer kadavradan temin ediliyor. Ölümden dönen Bahar da artık kendisi için yaşaması gerektiği dersini en acı şekilde alıyor. İlk bölümün son sahnesinde sizin ebenizle bir takım uygunsuz münasebetlere gireceğim demiyor da canınızı okuyacağım diyor. Tabi okumuş kibar kadın. Bedenen ben iyileşse de ruhen darmaduman oluyor. Aslında hastalıktan çok ömrünü heba ettiği kocasının kayınvalidesinin beklenmedik tavrı eski Bahar'ı öldüren, sükunet ve metanetten çılgınlığa doğru müthiş bir değişikliğe neden olan. Hayatın olağan akışında son derece normal ve kaçınılmaz değişim. Hepimiz öyle ya da böyle bir takım değişiklikler yaşıyoruz ruh dünyamızda. Kimimiz bir kaza geçiriyor, kimimiz çok sevdiğimiz bir yakınımızı kaybediyoruz, kimimiz bir iflas, kimimiz de Bahar gibi ölümün eşiğine gelince. Öyle ya da böyle hepimiz değişiyoruz. Ha işte öylece ölümle burun buruna gelip kıyısından dönünce Bahar da bu vesileyle yepyeni ve kendini düşünen, kendine odaklı bir Bahar'a evriliyor. Oyunda ikinci ve son canı kalan Super Mario edasıyla yaşıyor. Evet, sonuçta kim olursak olalım, başımızdan ne geçmiş olursa olsun, kaç yaşında olursak olalım yepyeni bir hayat, yenilenmek ve bambaşka biri olmak mümkün. Bahar'ın ani hastalığı hem Bahar'ı hem de ailedeki tüm dengeleri alt üst ede dursun. Doktor Evren hayatın ona getirdiği bir diğer sürpriz.
Yani Buğra Gülsoy. Kurtarıcımız Doktor Superman onu kurtarmak için çok uğraşır. Sadece iyileşmesi için değil üstelik. Hayatında da köklü değişiklikler yapması için yüreklendirir. Dizi Netflix, Güney Kore yapımı Doktor Cha dizisinden uyarlamadır. Şaşırmadık herhalde. Uyarlamalara, adaptasyonlara karşı değiliz. Yeter ki üzerine bir şeyler katılsın, hikayeyi bir adım öteye taşısın. Olduğu gibi copy paste yapılmasın. Gerçi ilk bölümde diyaloglarından sahnelerine kadar hemen hemen birebir aynısıydı. Sadece oyuncu ve mekan değişmiş. Umuyoruz dizinin gidişatı bu şekilde devam etmez. Ki zaten mümkün de değil. 2024 yapımı Kore dizisi orijinalinde toplam 16 bölümden oluşuyor. Her bir bölüm de 1 saat. Ha bizde yerli dizi yersiz uzun davası var. Dolayısıyla 1,5 saatlik bölüm 2,5 saate sündürülüyor. Hal böyle olunca da ne kadar özgün ve hikayeye bağlı kalınabilir. Fakat biliyoruz ki bir dizi tutulup beğenilince uzatma, sündürme, birkaç sezona yayma hastalığı var. Timur karakteri sadakatsiz Volkan'ın kontenjanını doldurup ekrandaki kadınların bol bol hakaretlerine, beddualarına uğrayıp bir nevi katarsis yaşamalarına vesile olacak. Aslında fedakarlık güzel bir şey. Fakat bunun karşılığı olursa, yani bir taraf kendini feda edip diğer taraf sadece kar etmesin. O durumda kavramın tanımı da sınırları da değişiyor. O haldeyken bile, yani nakil olmazsa ölecek durumdayken bile evdeki yemeği düşünen anne modeli var. Dizinin belki de en büyük olumsuzluğu sanki nakil yapılacak organ karaciğer değil de kalpmiş gibi abartılı bir durumunun olması. Halbuki karaciğer nakillerinde organın 1/3 alınıyor. Sanki tamamı alınıp donörü ciğersiz bırakacaklarmış gibi bir algı oluşturması. Yani ortada dizide anlatıldığı gibi Timur'un hayatını riske atma gibi bir durum yok. Sanki yapılan kalp nakliymiş gibi aşırı tepkiler, hatta böbrek nakli bile değil. Karakterlerdeki hayatımı riske atamamlar. Üstelik bunu söyleyen kişi bir cerrah olunca bu riskleri ondan daha iyi mi bileceğiz gibi algılanıyor ekran karşısında. Elbette her ameliyatta bir takım komplikasyon riski olmakla beraber karaciğer naklinde donörün hayati bir riski yok. Doktor Evren'in Timur üzerinde bir baskı oluşturması, sürekli laf sokuşturması etik tıbbi değerlerle örtüşmüyor. Hem nakilde gönüllülük esastır prensibi yok sayılıyor. İlk bölüm ne uyarlama ne bir adaptasyon. Hatta o kadar kopyala yapıştır ki zahmet edip Türkiye'deki tıbbi eğitim sistemini araştırma gereği bile görmemişler. 22 yaşında asistan mı olurmuş Allah aşkına? Üstelik Türkiye'de. Bunun için 4 yaşında ilk öğretime başlaması ve hiç fire vermemesi gerekir. Bir diğer husus Türkiye'de TUS'tan yeterli puanı aldığın zaman tercihini yaparsın, merkezi atama sistemiyle yerleşirsin. Dizide gösterildiği gibi mülakat, kurul, jüri, red durumu olmuyor. Tabi dizinin vermiş olduğu çok güzel mesajlar da var. İçinde ne olduğunu bilmediğiniz karışımları, merdiven altı ürünleri kesinlikle tüketmeyin. Kimse için kendinizi feda etmeyin. Önemsenmiyor ve emin olun eninde sonunda yapmasaydın oluyor. Dizide şöyle bir sahne de var. Kahveyi seviyorsun sabah diye mesela. Sabahları kahve içtim ben de. Kalkamdan rahatsız oluyorsun diye sesimi kıstım. Neşemi kaybettim. Bu aslında başkası için ödün vermek değil, kendini yok saymak, kendin olmaktan çıkmak. Timur karaciğerini verip vermemekte bir kararsızlık yaşarken bile aslında Bahar'ı sevdiği için değil, toplumsal roller, etik değerler, çevrenin, çocukların beklentisi, evliliklerde hayat memet meselesi dediğimiz ciddi meselelerde eşlerden birinin yek diğerini ölüme terk etmesi gibi bir durumda evliliğin iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta ilkesinin rafa kaldırılması zaten aile birliğinin temelden sarsılması demek. Bu yüzden aynı çatı altında durmak, fiilen bitmiş evliliği sündürmek neden? Şimdi birileri kalkıp ama intikam alacak diyecek ki intikamdan kasıt da kendisinden beklenmeyecek aslında hiç yapmaması gereken hareketler. Kendisini aldatan kocasına ders vermek için gidip en yakın arkadaşıyla yatmak, kredi kartını patlatmak ya da zaten kendisinin ve çocuklarının olan paradan har vurup harman savurmak gibi hareketler. Halbuki daha kolay, daha zahmetsiz bir yol varken en güzel intikam da unutmak yok saymaktır. Zaten hikayemizde kayınpederin tüm mal varlığını Bahar'a bırakmışken onları kapının önüne koyup kendi hayatına odaklanmak varken kimden neyden niçin alındığı belli olmayan bir intikamın peşine düşmek, enerjini buna harcamak, onun hayatını kaydırayım derken kendi hayatını, yaşanması mümkün olan diğer hayatını da sabote etmek, düz yol varken dolambaçlı yollara sapmak neden? İlla alengirli bir intikam duygusu olacak. Eşin en acı kısmı aynı evde yaşadığı, gözünün içine baktığı kocası Bahar'ın hastalığını hiç anlamıyor da elin adamı gözlerine bakar bakmaz ters giden bir durum olduğunu anlayabiliyor. Diziyle birlikte Bahar karakteri de feminist tayfanın eline bayrak tutuşturulup önüne koyduğu bir karakter oldu. Halbuki denge ne güzel şey. Yapılması gereken sevdiklerimizle ilgilenmek fakat bunu yaparken kendimizi de ihmal etmemek. Kişisel gelişimimize, kendimize ait bir alana sahip olmak. Kaçınılmaz sona yaklaşıldığında kendisi faydalanıldığını düşünen bu insanlar eninde sonunda bir tükenmişlik duygusu yaşar. Çünkü sürekli olarak ödün verdikleri ve karşılığında bir şey alamadıklarını görürler ve bu gün birikir, taşacağı zamanı bekler. Evde görevi görmek, her şeye koşmak, sürekli birilerinin arkasını toplamak, açığını kapatmak,
onlara da iyilik değil aslında ve bu da onların olgunlaşmasını geciktirir. Bırakın kendi kişisel ihtiyaçlarını kendileri görsün. Şimdilik Bahar'ın elindeki süpürgeyi kepçeye atıp Neşter'i eline alıp narkozsuz ameliyata Timur ve annesine girişmesini onunla özdeşim kuran pek çok kadını mutlu etti. Dizi şimdilik kendisini izlettiriyor. Sosyal medyada da güçlü bir akım oluşturdu. Ben de benzerlerini yaşadım demeye başladı. Bahar karakteri üzerinden bir katarsis yaşadılar. Bir kere cast ekibi çok başarılı. Oyunculuklarda role cuk oturmuş. Demet Evgar gibi botoksla dudaklarını yüzünü şişirmemiş kaç oyuncu kaldı. Konusu da diğer dizilere nispeten daha farklı. En azından vıcık vıcık aşk hikayesi değil. Hem ne zamandır ekranlar Gülseren Buğdayıcıoğlu eserleri tarafından işgal edilmişti. Sayesinde görmediğimiz psikopat, tanımadığımız psikolojik rahatsızlık kalmamıştı. Kendisine minnettarız. Fakat ekranlara Bahar gelip insanlara bu kadar sorun arasında tebessüm ettirip nefes aldıran bir dizi fena olmadı. Anlaşılan daha çok konuşulacak, daha çok izlenecek, daha çok tartışılacak. Yolu açık olsun. Ufak bir hatırlatma. Maalesef ülkemiz organ nakli konusunda çok gerilerde. Bu yüzden bu tür yanıltıcı sahnelerde zaten bu durumdan korkan potansiyel vericileri daha da ürkütüyor, tuzu biberi oluyor. Öyle hayatını feda etmek gibi durum yok ortada. 2023 Kasım ayı itibariyle Türkiye'de organ bekleyen 31.505 hasta var. Ülkemizde nakiller genellikle canlı vericiden yapılıyor. Kadavradan nakilde Avrupa'da 33. Dünyada 65. sıradayız. Nakilde başarı oranları açısından ise dünyada 5. sıradayız. Organ bağışı için nüfus vatandaşlık işleri, aile sağlığı merkezi, organ doku nakil koordinatörlerine başvurabilirsiniz. Detaylı bilgi için de Alo 171'i arayabilirsiniz. Organ nakli değil, umutların da naklidir. O organlar toprağın altında bir işinize yaramaz. Aynı durumda siz ya da sevdikleriniz de olabilir. Organlarınızı toprağın altına götürmeyin. Mezar taşına yazı yazmak yerine hayat kurtarın.